Geçen dersimizde sayılarla ilk kez tanışma gerçekleştirdik. Bu dersimizde ise daha yakından, birazcık daha detaylı ele alıp onların sorularını cevaplayacağız. Haydi başlayalım. Karşımızda bir anne var. Bu anne doğal sayılar kümesindeki annemiz olsun. 1. Annemin karnındaki bir yavruyum ve sonsuz kardeşliğe selam olsun diyor. Yani doğal sayılar sonsuzdur. Karşımızda annenin annesi var. Yani bir doğal sayısının anneannesi oluyor. Doğal sayılar kümesi, anne bir zamanlar anneannenin karnının içindeydi. Yani iç içeydiler. O zaman bir doğal sayısı diyor ki anneannemin de evladı gibiyim. Tam sayının elemanı da oluyor. Dikkat edip hatırlamamız gereken şey artı 1 ile eksi 1 üzerinden ele alalım. Artı 1 pozitifliğini istediğinde gizleyebilen tam sayıdır. Eksi 1 negatifliği hep bellidir. Eksi 1 de önündeki eksi işaretini hep gösteririz. Şimdi de gelelim büyük anneanneye. Büyük anneanne rasyonel sayılar kümesi olsun. Büyük anneannenin karnında anneanne vardı. Anneannenin karnında anne vardı. Yani doğal sayılar kümesi. Doğal sayılar kümesinde bir elemanı vardı. Bir diyor ki ben büyük anneannenin de evladı gibiyim. Büyük anneannenin zıtlık yapan kardeşi büyük teyzedir. Büyük teyzeye örnek bazı sayılar vermiştik. Şimdi onları biraz daha tanıyalım, inceleyelim. Matematikte bazen bunu 2 üzeri 2 olarak görüyoruz. Yani 2'nin üzerinde küçük bir 2 varsa bu üs oluyor. Buna kareli sayı da diyebiliriz. Hatta buna 2'nin karesi deriz. Bunları üslü sayılar konusunda daha detaylı öğreneceğiz. Şimdilik bu kadarını bilmemiz yeterli. Kareli sayıların altındaki sayılar pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Sayı pozitif veya negatif tam sayı olabilir. Şimdi de bir başka gösterime geçelim. 2 doğal sayısının üzerinde 1 bölü 2 rasyonel sayısı olsun. Eğer bir tane pozitif tam sayının üzerinde 1 bölü 2 gibi bir üs varsa o zaman bu sayı kareköklü sayı oluyor. Biz bunu bu şekilde isimlendiriyoruz. Hatta bunu matematikte karekök 2 biçiminde gösteriyoruz. Bu kareköklü sayılarda mantığını daha detaylı öğreneceğiz ama şimdilik bunu bu kadar bilsek yeterli. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Eğer biz buradaki 2 üssü 2'yi alırsak şu şekilde. Aynı zamanda bunun 1 bölü 2 rasyonel sayısında kuvvetini alırsak kareköklü sayı olur mu? Şuraya baktığımızda 2 üzeri 2, bir de bunun 1 bölü ikinci kuvveti var. Bunları daha sonra rasyonel sayılarda çarpma işlemi olarak göreceğiz ama şimdilik bunların böyle birbirini götürdüğünü bilelim. Böylelikle birbirini götürünce 2 üzeri 1 oldu. Böyle bir sayı kareköklü bir sayı olabilir mi? Hayır. Bu 2 üzeri 1 yani bir tane 2'nin olduğu ifade 2 doğal sayısıdır. Rasyonel sayısı olarak da diyebilirdik. Doğal sayılar aynı zamanda rasyonel sayılar oluyordu. 2 rasyonel sayı çıktı. Yani şöyle bir ifade görürsek, karekök içinde 2 üzeri 2 görürsek, kareköklü sayı değildir, rasyonel sayıdır deriz. Ama eşitini bularak deriz, ezbere demeyiz. Bunun bir başka gösterimini de gösterelim. Aldık. 4 doğal sayısı biliyoruz ki 2 üzeri 2'ye eşittir. Yani 2 tane 2'nin çarpımıdır. O zaman karekök 4 ne olacaktır? Aynı şuradaki gibi birbirini götürmeler olacaktır. Haydi götürmeler olsun ve 2 sayısı gelecektir. İşte bu da rasyonel sayıdır. Bu kareköklü gibi gözüken ama kareköklü olmayan sayıdır. Peki bu kareköklü sayı ve kareköklü olmayan sayıyı niye ayırt ediyoruz? Çünkü kareköklü sayılar matematiksel makinelerde hesaplandığında ondalıklı sonuç çıkarır. Ondalıklı kısmı ise sonlu olmayan ve birbirini tekrar etmeyen rasyonel sayılardır. Yani her gördüğümüz kareköklüye irrasyonel sayı demiyoruz. Onun eşiti rasyonel sayı, tam sayı çıkar mı ona bakıyoruz. Eğer çıkarsa rasyonel oluyor. Eğer bu ifade tam sayı, doğal sayı veya rasyonel sayı olarak çıkmazsa irrasyonel sayı oluyor. Yani bu ayrım sorularda sorulur kesinlikle. Duymuşsunuzdur. Bu 3,14 birbirini tekrar etmeden sonsuza kadar giden bir sayıdır. Böyle bir sayı ise rasyonel sayı olamaz, irrasyonel sayı olur. Soruları çözerken bu benzetmeleri hatırlamaya çalışalım. O zaman daha somut, daha anlaşılır bir şekilde kendimizden emin olarak ilerleyebiliriz. Rasyonel sayıda büyük anneanne, anneanne, anneannenin bir küçüğü olan annemiz vardı. Doğal sayılar vardı. İrrasyonel, büyük anneannenin bütün bunların neydi? Zıttıydı. Zıt kardeşimizdeki sayılar köklü sayılardı. Yani ondalıklı kısmı tekrarlı ve sonlu olmayan sayıdır. Bu ikisinin ayrımını anladıktan sonra bu iki kardeşin de annesi olan gerçek reel sayıları da bilmemiz gereklidir. İkisi de gerçek ve reel sayılardır. Bunları hatırladıysak haydi aile tablosunu hayvanlar veya insanlar olarak yaptık. Bunları küme olarak da gösterimlerini verelim. Çünkü küme olarak temel bilgisini
Bize soru olarak sorabilirler. Doğru mudur, yanlış mıdır diye. Matematik dilinde gerçek ve reel sayılar kümesini R harfiyle, yani bu iki zıt kardeşin annesini büyük R harfiyle isimlendireceğiz. İsmi neydi? Büyük Q olarak gösteriyorduk kısaca. Matematikte ifadeleri hep kısalttığımız için böyle harfleri kullanıyoruz. Daha sonra kümelerde birleşim işaret anlamına gelen bunu koyuyoruz. İrrasyonel zıt kardeşin ismini ise Q üssü diyoruz. Rasyonel sayıların kümesi ile irrasyonel sayıların kümesini birleştirirsek gerçek reel sayılar kümesini elde ederiz. Ya bu gösterimde verilen ya da az evvel benim söylediğim cümleyi yazarlar. Doğru mudur, yanlış mıdır derler. Doğrudur bu birleşim. Reel sayılar kümesinin ismini N harfiyle göstermiştik. N, senin yavrun Q'dur derlerse doğru mudur? Tabii bu şekilde sormazlar ama şöyle derler. N kümesinin alt kümesinde Q kümesi vardır. Yani rasyonel sayılar kümesi vardır derler. Doğru mudur? Hayır. Çünkü Q'nun yavrusu N idi. Bu yavruları matematik dilinde alt küme işaretiyle göstereceğiz. Haydi yapalım. R yavrusu Q ve Q üssüdür. Q'nun yavrusu Z, yani tam sayılar kümesidir. Kümelerin isimlerini bir önceki videomuzda anlatmıştık. Hatırlamayanlar tekrar izleyebilir. Matematiksel gösterimine geçelim. N en alt kümede kalır. Çünkü alt kümeyi şu şekilde gösteririz. Daha sonra Z, daha sonra Q ve R kümesi gelir. Karşımıza böyle bir ifade çıkarsa bu doğru mudur dediğinde kesinlikle doğrudur. Alt küme işaretlerini kümeler konusunda daha detaylı öğreneceğiz. Şimdilik bu kadar bilmemiz yeterlidir. İlk sorumuzda karşı karşıyayız. Aşağıdakilerden hangileri rasyonel sayıdır? Şimdi hemen şöyle bakarak anlamayız. Matematikte eşitini bulmak çok önemlidir. Devamlı bir kurcalamalıyız, oynamalıyız sayılarla. Eksi karekök 4. Şimdi kareköklü sayıları hemen irrasyonel olarak düşündük. Yani rasyonel sayı olamaz diye düşündük. Ama eşitine baktığımızda eksiği aynen aldık. Karekökün içinde 4 doğal sayısının 2 üssü 2 olarak yazıldığını daha önce vermiştik. Ve buradaki üstteki 2 ile bu kareköklü işaret gidiyor. Eksi 2 oluyor. Peki eksi 2 sayısı, bunun eşiti bu. Eksi 2 sayısı rasyonel bir sayı mıdır? Eksi 2 bölü 1 şeklinde yazılabildiği için rasyonel sayıdır. Tamam, A rasyonel. B'deki ifadeye bakıyoruz. B'de yine kareköklü sayı var. Kareköklü sayı ise irrasyonel sayı olabilir. Bakıyoruz içindeki ifade. Sayının karesi biçiminde yazılamıyor. Bu karekök götürülemiyor. O zaman karekökle 5 ayrılmaz bir ikili olduğu için irrasyonel bir sayı oluyor. Gitti. C şıkkına geçelim. Kareköklü bir ifade gördük. İçindeki ifade bir sayının karesi olarak yazılabilir mi? Hayır. 3 rakamı bir sayının karesi olarak yazılamaz. Önündeki ifade bir tam sayı. Tam sayıyla irrasyonel bir sayı birlikte verilmişse bu şekilde bu irrasyonel sayı olur. Zıt kardeş olur. Bu da elendi. Haydi bu sayıyla birazcık oynayalım. Virgülü düşünmesek 16 4'ün karesidir. 4 ile 4'ün çarpımından dolayı. Bu şekilde yazılır. Bilmiyorsak üstü sayılar ifadesi. Bunu zaten öğreneceğiz. Şimdilik bu şekilde gösterildiğini bilelim. Ondaklı sayıların rasyonel sayı olarak gösterildiğini öğrenmiştik bir önceki videoda. Yani 16 bölü 10 şeklinde yazılabilir. 16'yı da 4'ün karesi biçiminde yazabiliyormuşuz. O zaman şu karekökü şu şekilde yazsak ne gelecektir? 4 bölü karekök içinde 10. Rasyonel biçiminde yazmışız gibi gözüküyor ama aşağıda kareköklü ifade var. Kareköklü sayılar neydi? İrrasyonel sayılardı. 10 da bir sayının karesi olmadığı için kesinlikle karekökle yan yanadır. Bir zıt kardeştir. O zaman irrasyonel sayı olduğundan elenmiştir. Evet, eşitini bulmaya çalıştık belki rasyonel sayı olur diye ama irrasyonel. Karekök ondan dolayı. Şuradaki bölme işaretinden dolayı karekökün bölünmesi de doğaldır. Yani böyle bir gösterim yanlış değildir. Aynısını burada da uygulayalım. Karekök 4 bölü karekök 9. Biliyoruz ki 4 2 üzeri 2 idi. Bunu daha önce vermiştik. Bunlar birbirini götürdü. 2'ye eşit oldu. Burada bulduğumuz 2'yi buraya yazıyoruz. Pay kısmına yazdık. Bölü. Paydadaki ifade karekökten kurtulacak mı ona bakıyoruz. 9 3'ün karesidir. O zaman buradaki 2 ile karekök ifadesi gitti gösterimi. 3 geldi. 2 bölü 3 rasyonel sayı mıdır? Evet. O zaman karekök içinde 4 bölü 9 2 bölü 3'e eşit olduğu için rasyonel sayıdır. Karşımızda kareköklü sayı çıkıyor. Ancak içindeki ifade
ondalıklı gösterimi olan bir rasyonel sayıdır. Yani 121/100'dür. İçindeki ifadeyi rasyonel olarak yazdık. Peki bunlar bir sayının karesi midir? 11 ile 11'i hesap makinesinde çarptığınızda 121 gelir. Bu da gösterim olarak 11'in karesine eşit demektir. 11'in karesini şu şekilde yazdığımızda yukarıdaki küçük 2 ile üst ikisiyle karekök götürdü, 11 oldu. Paydadaki 100 ifadesi karekök içinde, öyle değil mi? 10 ile 10'un çarpımına eşittir. Yani 10'un karesidir. Karekökün içinde 10'un karesi varsa eğer bu 2 ile kareköklü ifade gitti, 10 geldi. Biliyoruz ki rasyonel sayıdır. F de rasyoneldir. Yukarıdaki sayı bir negatif tam sayıdır. Rasyonel sayılarda negatif tam sayılar olabiliyordu. Paydada ise kareköklü ifade var. Kareköklü ifade bu sayıyı irrasyonele çevirebilir. Ancak karekökün içine bir sayının karesi varsa işler rasyonel sayıya kayabilir. Haydi onu kaydırmaya çalışalım. Biliyoruz ki 5 kere 5 25, yani 5'in karesi 25 sayısına eşittir. Bunları daha detaylı üstü sayılarda göreceğiz. Karekökün içinde 25 ifadesi karekök içinde 5'in karesidir. Buradan ikiler ve karekök işareti gitti. Geriye 5 kaldı. Eksi 7, geriye kalan neydi? 5'ti, onu yazdık. Eksi 7/5 sayısı rasyonel bir sayı mıdır? Evet, kesinlikle rasyonel sayıdır. Karşımızda devirli ondalıklı gösterimi olan bir rasyonel sayı var. Bunları hatırlamıyorsak bir önceki videomuzdan bakabilirsiniz. Bu kesinlikle rasyonel bir sayıdır. Karşımızda 2/1 yani bir rasyonel sayı var. Burada bir artı işareti var, yani toplama işleminin işaretidir. Karekök 4 var. Karekök 4 biliyoruz ki sıklıkla yazdık. Karekök içinde 2'nin karesiydi. Oradan ikiler gidiyordu, 2 idi. 2/1 artı 2'dir. Biz 2'yi 1'e bölersek eğer sonuç 2 olur. Yani şu şekilde yazabiliriz. 2'nin üzerine 2 eklersek 4'ü elde ederiz. 4 de bir rasyonel sayıdır. Doğal sayılar aynı zamanda rasyonel sayılar oluyordu. Çünkü büyük anneannenin evladı gibiydi. Rasyonel sayıdır deyip geçiyoruz. Bir doğal sayısıyla pi sayısı toplanmış. Pi'den dolayı bu rasyonel sayı olamaz. İrrasyonel sayı olur. Bu arada anlamadığımız yerleri yorumlarda soralım. Daha detaylı ifade ederiz. Son kısma geldik. Görüyoruz ki karşımızda ondalıklı göstereyim gibi bir rasyonel sayı var gibi duruyor. Ama hayır. Buradaki 3 nokta gösteriyor ki sonsuza kadar gidiyor. Ve birbirini tekrar etmiyor. Birbirini tekrar etmeden sonsuza kadar gidiyorsa irrasyonel sayıdır. O zaman rasyonel sayı olamaz. Zıt kardeşmiş. İrrasyonel sayıları bulacağız. Daha sonra kesinlikle yanlış diye birkaç seçenekten oluşan ifadeleri bulmaya çalışacağız. En son sorumuz da bu olacak. Böylelikle bu videomuz bitecek ama bu videodan sonra temel sıfır başlangıç kitabıyla birkaç test çözmek de size kalacak. Haydi ikinci sorumuza devam edelim. Aşağıdakilerden hangileri irrasyonel sayıdır? Yani bizim zıt kardeşimizi bulacağız. Eşitine bakmaya devam ediyoruz. Bu sayı devirli ondalıklı sayıydı. O da rasyonel sayı demekti. Bu ifade de bir rasyonel sayıdır. Yani doğal sayı, rasyonel sayı aynı zamanda. Bu ikisinin toplamından kesinlikle rasyonel gelir. Çünkü hiç irrasyonel bir sayımız yok. Sonuçta rasyonel olacaktır. A elendi. Buraya baktığımızda sonlu ve tekrarlı olmayan, sonsuza giden olduğu için irrasyonel sayıdır. İrrasyonel. Burada sonlu bir sayı var, rasyonel. Burada doğal olarak irrasyonel ağırlık basar ve sonuç irrasyonel olur. O zaman C'de irrasyonel çıkar. Evet, pi sayısıyla 2 rasyonel sayısını çarpmış. Yani sonuçta ondalıklı kısmı tekrar etmeden sonsuza gider. Onun da yarısını almış. Yarısını alsa bile ondalıklı kısmı tekrar etmeden sonsuza gider. O zaman irrasyonele uyduğu için ikisi de toplamı da irrasyonel olacaktır. B irrasyoneldir. Buradaki nokta işareti çarpma işleminin işaretidir. İleride daha detaylı çarpma işlemini öğreneceğiz. Şimdi sıfırla pi sayısını çarpıyoruz. Ama çarpmada sıfır elemanı bizim için çok önemlidir. Buraya şu notu bırakalım ve aklımızda kesinlikle bulunsun. Sıfır doğal sayısı çarpma işleminde yutan elemandır. Biz biliyoruz ki sıfırla hangi sayıyı çarparsak çarpalım sonuç sıfır gelir. Sıfırda bir doğal sayı olduğu için, doğal sayıda rasyonel sayı olduğu için buradaki ifade rasyonel sayıdır. İrrasyonel değildir. Elendi. Aşağıda bakıyoruz, yine bir irrasyonel sayı var. Kareköklü ifadeli bir sayı.
0 ile çarpılmış. Çarpmada biz biliyoruz ki 0'la neyi çarparsak çarpalım. 0 çarpı 1, 0 çarpı 1000, 0 çarpı 200 bin ne olursa olsun sonuç 0 geliyordu. Eğer sonuç 0 geliyorsa bu bir rasyonel sayıdır. İrrasyonel değildir. Peki 0 toplamada bu kadar etkili mi? 0 ile 1'i topla 1 gelir. 0 ile 3'ü topla 3 gelir. Bunu biliyoruz. O zaman 0 ile irrasyonel bir sayıyı toplarsak yine irrasyonel bir sayı gelir. Karekök 6 karekökten kurtulamayan bir sayı. Zıt kardeştir. Yani irrasyonel bir sayıdır. Karşımıza böyle bir çarpma işlemi çıktı. Rasyonel sayılarda çarpma işlemini daha öğrenmedik. Dediğimiz gibi çarpma işlemlerini daha sonra vereceğiz. Ama şimdilik şu kadarını bilelim. Aynı 2 çarpı 1 bölü 2'de yaptığımız gibi bunlar birbirini götürür, sadeleşir. Tabii mantığını, detayını daha sonra öğreneceğiz. Bunlar birbirini götürürse geriye hangi sayı kaldı? Bir doğal sayısı. Aynı zamanda rasyonel sayıdır. Büyük anneanneden dolayı. Sen rasyonel sayısıysan zıt kardeş olan irrasyonel sayı olabilir misin? Hayır, olamazsın. Elendi. Bize bilinmeyen olarak x, y, z bile verse, onların toplamını, çıkarımını, çarpmasını bile verse her zaman şu şekilde bakacağız. İrrasyonel olduğu çürütülebilir mi? Buraya çok dikkat edelim. Verilen sayı 0 ya da 1 gibi doğal sayıya eşit olunca ne oluyordu? Rasyonel sayı oluyordu. O zaman irrasyonelliği çürütebilmiş oluyordu. Veya irrasyonel olmadığını tam sayı ya da rasyonel sayı eşitini bulunca anlıyor. Ondalıklı kısmı sonlu. Yani ondalıklı rasyonel sayıysa yine irrasyonel değil diyebiliriz. Ondalıklı kısmı tekrarlıyorsa devirli ondalıklı gösterimde olan rasyonel sayı oluyordu. O zaman da irrasyonelliği çürütmüş oluyorduk. Sonuçta tanımlara uyuyorsa tamam o sayıdır diyoruz. Tanıma uymadığında ise hayır seni çürüttük o sayı değilsin diyebiliyoruz. Bunu anladıktan sonra gerçekten sorular güzel akar. Sondan bir önceki sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kesinlikle yanlıştır? İşte Türkçenin önemi devreye giriyor. Kesinlikle. Ters bir ifade. Kesinlikle de bir not almamız gerektiğini düşünüyorum. En az bir tane çürüten olursa eliyoruz. Kesinlikle doğrudur diye soruyorsa en az bir tane yanlış ifadesini bulmamız yeterli. Kesinlikle yanlıştır diyorsa en az bir tane doğru bulmamız yeterlidir. O doğruluk ifadeyi çürütür. Bir tek doğru ses sayesinde kesinlikle yanlış olduğuna varırız. Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin kesişimi boş kümedir. Şimdi kesişim ifadesine mesela burada bir şekil var, burada da bir şekil var. Bunlar nasıl kesişiyor? Şurada kesişiyor. Yani burada içinde bulunan bölgede elemanları, yavruları oluyor. Kesişmiyorsa eğer şu şekilde ayrık oluyor. Yavrular olabilecek şekilde bir bölge oluşmuyor. Şu şekilde de hiç kesişmiyor. Çünkü ikisinin de sınırları bellidir. Şu sınır çekme kesişimi engelliyor. Bazı elemanlarla kesişmemek için sınırlarımız vardır. Kümeler konusunda daha detaylı öğreneceğiz. Şimdilik bu kadarını biliyoruz. Hadi bir şekilleri çizerek yapalım. Buraya bir rasyonel sayılar kümesi çizdik. Adı Q'du. Rasyonelin zıt kardeşi olan kümeyi çizelim. Onun adı da Q üssüydü. Bu ikisinin bir araya geldiği işlemler olsa da sonuç irrasyonel sayıyı vereceği için irrasyonel sayısındaki yavrular kesinlikle Q'nun yavruları gibi olmayacaktır. İşlemlerden sonuç rasyonel sayı gelirse rasyonel sayı hiçbir zaman irrasyoneller gibi olmayacaktır. O yüzden bunlar kesişmediği için, ortak bir yavruları olmadığı için kesişimi boş kümedir. Yani bu ifade doğrudur. Yani doğruluğunu gösterdiğimiz bir ifade bulduğumuz için kesinlikle yanlış olmaz. A şıkkını eledik. B'deki ifadenin doğru mu, kesinlikle yanlış mı olduğuna bakalım. Gerçek sayılar kümesi. Hadi onu yine çizelim biz. Gerçek sayılar kümesinin adı R'ydi. İle irrasyonel sayılar kümesinin kesişimi. Gerçek sayılar kümesinin bir çocuğu da buydu. Yani irrasyonel sayılardı. O zaman onun içinde yer alacaktır. Şöyle irrasyonel sayılar kümesi. Kesişimi boş küme demiş. Bununla yani bu kesişirse bunu elde ederiz değil mi? Birbirine iç içe geçtiyse kesişiyor demektir. İkisinin de ortak yavruları var demektir. Yani pi sayısı evet gerçek sayılar kümesinde bulunuyor. Zaten bu tablodan da anlaşılacağı üzere.
O zaman içinde bulunan ifadeler varsa bunların kesişimi boş küme olabilir mi? Hayır, elemanlar olduğu için olamaz. Yani çürütemediğimiz için bu cümle kesinlikle yanlıştır. Boş küme olamaz. Kesinlikle yanlış. Gelelim C ifadesine. Gerçek sayılar kümesi ile rasyonel sayılar kümesinin birleşimi gerçek sayılar kümesidir demiş. Gerçek sayılar kümesini çizelim. Rasyonel sayılar kümesini çizelim. Bu da rasyonel sayılar kümesi. Gerçek sayılar kümesi ile rasyonel sayılar kümesini birleştirdiğimizde iç içeler, yani hepsini kapsayacak şekilde olan bu dıştaki gerçek sayılar kümesi olur. Gerçekten de bu ikisinin birleşimi gerçek sayılar kümesini verdiği için, yani zaten birleşikler, o yüzden gerçek sayılar kümesine ulaşıyoruz. Bu ifade kesinlikle doğrudur. Ama bize yanlışı istediği için eliyoruz. Bakalım başka kesinlikle yanlış olan ifade var mı? Rasyonel sayılar kümesi ile, şuradaki küme ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi gerçek sayılar kümesidir demiş. Zaten buradaki şekilden de anlaşılacağı üzere doğrudur. 0 ve 0,01, yani 0 tam %1 rasyonel sayılardır demiş. Biliyoruz ki 0 doğal sayısı aynı zamanda rasyonel sayıydı. 0,01 rasyonel sayının ondalıklı gösterimi biçimiydi. O yüzden o da doğrudur. Doğru olduğu için eledik. Gelelim son ifadeye. Eksi karekök içinde 1. Biliyoruz ki 1 sayısı 1'in karesine eşittir. 1'in karesi 1'e eşittir. O zaman kareköklerin içinde 1'in karesi vardır ve bunlar birbirini götürür. 1'e eşit olur. Eksi 1 tam sayısı aynı zamanda rasyonel sayı olduğu için evet, rasyonel sayıdır. Eşitini bulup da rasyonel olduğuna karar verdik. Tamam. 0,1, yani 0 tam onda 1 ondalıklı gösterimde olan bir rasyonel sayıdır. Bunları da daha önceki videomuzda vermiştik. Bu da doğrudur. O zaman buradaki ifadeler doğruysa F şıkkını da eledik. Kesinlikle yanlış olamaz. Kesinlikle yanlış olan B'ymiş. Son sorumuzda bitiriyoruz. Düzgün sekizgen şekli 17'den küçük pozitif tam sayıdır. Öncelikle pozitif tam sayılar nelerdi? 1, 2, 3, 4, böyle böyle giderdi sonsuza kadar. Ama diyor ki bize 17'den küçük olan pozitif tam sayılar. O zaman 17 tam sayısını kesinlikle ele almayacağız. Devam edelim soruya. Karekök içinde bu şekil irrasyonel olduğuna göre bu şeklin yerine yazılabilecek kaç farklı değer vardır? Şimdi irrasyonel sayı olması için karekökün içinde bir sayının karesi yazılmaması lazım. Birin karesi olarak yazılabiliyor. Karesi olarak yazılabildiği için irrasyonellikten kurtulacağı için eliyoruz. 2 bir sayının karesi olarak yazılmadığı için ona tamam deriz. 3 de aynı şekilde. 4 2'nin karesi biçiminde yazıldığı için bu şeklin içinde bu şekilde olacağı için 2'ye varır. Yani irrasyonel sayı olamaz. O yüzden buradaki 4'ü de içeriye yazmayalım, eleyelim. Dikkat edersek 17'ye kadar olan sayıların kareli ifade yazılabilen sayıları elersek kaç tane irrasyonel sayı oluşturabileceğimizi buluruz. O zaman buradaki mantığı anladıysak haydi karelerden gidelim. 2'nin karesi 4. 3'ün karesinden ne gelecek? 9. Böyle böyle gidecek. 4'ün karesinden 16 gelecek. Ve bu gelenler karekökün içinden çıkacağı için elenecek. 17'ye bakmamıza gerek kalmadığı için artık 5'in karesine doğru gitmeyelim. Bize bu kadarı yeterli oldu. 16 tane sayıdan 1, 2, 3, 4'ünü eledik. 16'dan 4 tanesini elersek, 4 geriye gidersek, 4 tane geriye sayarsak 12 sayısını elde ederiz. Yani 12 tane farklı değer sorunun cevabı olur. Bundan sonraki temel konuları, soruları çözmek üzere görüşmek üzere.